Anlatmama izin ver. Cinsiyetin fark etmeksizin göz teması kurmak etkili bir iletişimin olmazsa olmazı. Spor salonunda, arkadaş ortamında sürekli bir tane o insan var ya da birkaç tane. Sürekli yere bakarak konuşur, gözüne bakmaz, sağa sola bakar ama bir türlü göz teması kurmaz. Ya da kuruyorsa çok kısa olur, yanlışlıkla olur. Bu insanların bende uyandırdığı tek şey özgüvensiz oldukları. Kendi güvenmedikleri, benim gözüme bakmaya çekindikleri. Bunun şöyle bir boyutu da var. Bu insanlar sadece benim gözümde özgüvensiz değil. Kendi kendilerine de ben bu çocukla göz göze gelemiyorum. Çünkü ondan korkuyorum, çekiniyorum ya da göz göze bakmaktan utanıyorum sinyalini yolluyorlar. Yani aslında sadece karşı tarafa özgüvensizim ben demiyorsun. Kendine de benim özgüvenim yok ve karşıdaki insanla göz teması kuramıyorum mesajını yolluyorsun. Ki bu son derece sağlıksız. Sana aşina olmayan bir kediyle bir köpekle bile göz teması kurduğun zaman bunu tehdit olarak algılarlar. Bir anda bunu duello çağrısı olarak algılayabilirler. Çünkü bu açık açık duelloya davet etmektir. Ya şu bazı kekoları düşünsene sokaklarda dolaşan. Ne bakıyorsun deyip bir anda laf atıp yanına gelirler. Aynı şey yani birisi kedi birisi köpek bu da hayvani içgüdüleriyle hareket ediyor. Tamamen aynısı. Özellikle bu erkeklerde testosteron hormonunun getirdiği bu rekabetçilik de daha yaygındır. Bir erkekle diğer erkek göz göze geldiği zaman aralarında işte ben gözümü çevirmiyorum ve o yüzden senden korkmuyorum mesajını iletir. Ve aynı şeyi eğer karşı tarafta yapıyorsa bu iki tarafın da kavga etmesiyle sonuçlanabiliyor. O yüzden genelde insanlar ne yapar? İşte göz temasıyla denk geldiyse ve karşıdaki insan manyak gibi bakıyorsa işte genelde sen gözünü kaçırırsın, sağa sola bakarsın ve o an gerçekten korkak gibi hissedersin. Gerçekten korkarsın. Ulan dersin göz temasında kaldık ya devam etseydim bakmaya. Ama işte gözümü çekmem gerekti yoksa işte bana tip tip bakıyor manyak mıdır nedir falan filan. Ama içten içe kötü hissedersin. Dersin ki ben niye baktım ki şimdi sağa sola. Bu eleman hala bakıyor. O kadar da aslında güçlü değil zaten. Saldıracak olsa ben bunu döverim bile. Belki de diyorsundur kendine. İşte bu videoda bunu çözüyoruz. Şimdi öncelikle bir erkekle göz göze geldiğini düşünelim. Sokaktasın, yürüyorsun. Eleman sana bakıyor, sen de ona baktın. Hop, tamam göz temasını kurdunuz. O anda yapman gereken şey şu. Yani az çok zaten kimin tehlikeli, kimin tehlikesiz olduğunu anlarsın da. Yine de riski alma. Sonuçta Türkiye'de yaşıyoruz. Manyak çok. Kafa selamı ver. Gözünü böyle karşılaştığın zaman hemen çevirmek yerine kafa selamı. Artık nasıl veriyorsan. Ben genelde kafama eğmeyi tercih ediyorum. Selamımı veriyorum. Karşı taraf da genelde selam veriyor. Ya da anlamadığı zaman efendim kardeşim diyor. Diyorum abi selamünaleyküm. Bir anda ortam yumuşuyor. Daha sonra gördüğüm zaman eğer benim mahallemden bir elemansa tekrardan selamlaşıyoruz. En kötü ihtimalle yarın öbür gün birisi bana saldırırsa yardıma koşacak birisi oluyor. Hem bağlarını güçlendiriyorsun insanlarla hem de içten içe ezik gibi hissetmiyorsun. Bu söylediğim maddeler çok önemli bak. Bunları işte öyle miymiş falan gerçekten öyle. Bunu sen de farkındasın, kendine yalan söyleme. Şimdi bu göz temasını karşı cinsler arasında kurduğun zamansa çok daha ilginç bir şey ortaya çıkıyor. Bu açık açık bir cinsel çağrışım uyandırıyor iki insanda da. Göz teması kurulduğunda. Hatta daha önce senden hoşlanan bir kız olduysa ya da sevgilinle göz göze geldiysen, bakışıyorsan ki sevgilin bir zahmet göz göze geldi. Genelde kızlar böyle bir utanır, bir sıkılır, bir sağa sola bakar, bir gülümserler, bir kıkırdarlar. Cinsel çağrışım uyandırıyor çünkü açık açık. Bu gerekirse A101'deki kasiyer olsun, gerekirse sınıfındaki kız olsun, gerekirse sevgilin. Herhangi bir insanla uzun süre özellikle göz teması cinsel çağrışım uyandırıyor. Çünkü sen karşındaki kadına bakıyorsun. Bakmak istiyorsun. Demek ki bakmayı sevmişsin. Ve karşıdaki insanlar özellikle kadınlar bunu fark ediyor. Diyor ki okey. O yüzden eğer bir kadından hoşlanıyorsan ya da ona hoşlandığını belli etmek istiyorsan yapacağın ilk şeylerden bir tanesi gözüne bakmak olmalı. Sürekli yere bakarak nasılsın bugün Sıla? İyi misin? İyi ben de işte. Olmaz. De gözün içine bak. Sıla nasılsın? İyi misin? Biraz daha göz teması. Her videomda kameraya dümdüz bakıyorum abi. Şuraya değil, buraya değil. Kameraya. Seni baştan çıkarmak için yapmıyorum bunu. Ama sonuçta etkili bir iletişim için lazım olduğunu söyledik videonun başında. O yüzden iletişim kurduğun insanların da gözüne bakman lazım. Sadece baştan çıkarmak için. Karşıdaki insana değil. Ya da karşı insan onu sevdiğini, ondan hoşlandığını, onu beğendiğini belli etmek için değil. Ama ne olursa olsun, yaşlı birisi de olsa, genç birisi de olsa, kadın da olsa, erkek de olsa göz temasını kur. İnsanına göre, yaşına göre farklı anlamlar ifade edebiliyor. Ama elinde sonunda senin olumlu bir sonuca varmanı sağlıyor. Ya kendini kötü hissetmiyorsun, özgüvenin artıyor. Sonuçta sağa sola bakmamışsın ya da karşındaki insana o çağrıyı yolluyorsun. Anlamasını istediğin şeyi sadece bakışlarınla anlatıyorsun. Boşuna gözler kalbin aynasıdır dememişler. Yani o gerçekten de belli ediyor. En kötü anda bile en iyi hamleni yap. Özellikle de birisiyle bakışıyorsan o anda en iyi hamlen göz göze bakmaktır, emin ol. Daha sonra görüşmek üzere. Görüşürüz. Gözlerime bak.